Hoppa. Yeni bir videodan hepinize yeniden merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu videoda çantalarımızın içini düzenleyeceğiz. Çantamızın içinde ne var size onu göstereceğiz. Aslında bu işi mecburi olarak yapacaktık. Yaparken de video çekelim dedik. Siz de içerisinde neler var, dünya turuna çıkarken yanımızda neler götürüyoruz onları bir görün istedik. Instagram'dan da bu konuda çok fazla yazan olmuştu. Onlara da topluca cevap vermek istedik böylelikle. Yavaş yavaş başlayalım mı? Başlayalım. Hangisinden başlayalım? Kamp Şimdi ekipmanlarından başlayalım. ben top case'i hazırladım buraya. Oo, sen çoktan başlamışsın bile. Buradan başlayalım. Bu elci kısıtmamız. Bunu takarız diye almıştık yanımıza fakat hiç fırsat olmadı. Çok da ihtiyacımız olmadı. O yüzden bunu erteledik. İhtiyacımız olursa çok basit bir şekilde önde aksesuar soketi var. Ona bağlayıp çalıştıracağız. Zaten LG'yi falan sökmeye gerek kalmayacak. Direkt üzerine montajlanacak. Basit. Bunu yanımıza alacağız. Burası çok karışık. Ben bunun içinden nasıl çıkacağımızı hiç bilmiyorum gerçekten. Ya buraya gelirken aslında biraz düzenliydi. Neyin nerede olduğu az çok belliydi. Buraya geldikten sonra iyice dağıldık. Nasıl olsa yeniden düzenleyeceğiz diye her şey birbirine girdi. Çantalar karıştı. Kıyafetleri kullandık. Bazıları yıkamada falan derken iyice ortalık birbirine girdi. Çok saçma bir düzen vermişiz. Bir çantada kıyafetlerin bir kısmı, diğer çantada kıyafetlerin diğer kısmı. 4 çantaya falan kıyafet dağıtmışız. Onları düzenlememiz gerekiyor. Kıyafetlerimizi tek bir çantaya sığdıracağız. O da muhtemelen sunun arkasındaki duffel olacak. 30 litrelik bir çantaya tüm kıyafetlerimizi sığdırmayı hedefliyoruz. Şimdi yanımıza aldığımız en önemli şeylerden birisi yumurta taşıma kabı. Yumurta satın aldığımızda motosiklette, poşette ya da herhangi bir şeyde taşıyamıyoruz. Kendi kabı bile olsa. Çünkü kolaylıkla sarsıntıda kırılıyor. Evet. Bunda kırılmıyor. Test etmiştik. Bunu 2018 yılında almıştık Nurgaz'dan. Hala kullanıyoruz. Her kampta kullanıyoruz. Çok işimize yarıyor. Tavsiye ederiz. Yanımıza yiyeceklerden bal aldık. Bu yine top case'te kalacak. Hızlı bir şekilde ulaşım Geçen için. sefer Nutella almıştık. Bu sefer biraz daha sağlıklı. İlerliyoruz evet. Bunun içerisinde biliyorsunuz bir önceki videoda da bahsetmiştik. Pasaportlarımız, yedek fotoğraflarımız, kalemlerimiz, kimliklerimiz de buraya girecek ama Türkiye'den çıkana kadar cüzdanın içerisinde. Her zaman yanımızda ve kolay ulaşabileceğimiz yer olan top case'te yine duracak bu. Biz kilitlerimize daha yer bulamadık. Aslında bir yere sabitlemek istedik ama titreşimden etkilenebilirler motosiklet üzerinde. Biz kilitleri Çantaları bu. belli değil. Biz kilitlerini düşüneceğiz. Henüz karar vermedik. Bu kamp ekipmanlarını biraz sonra gelelim. Ben onu var ya günlerdir arıyorum. Ev yapımı biber salçası. Hem bozulmuyor hem de lezzetli, yemeklere güzel bir lezzet veriyor. Domates salçası daha hızlı bozulduğu için biber salçasını tercih ettik. Bir tane ıslak mendilimiz var. Drone'umuz yine bu çantada olacak. Her zaman ulaşabileceğimiz bir yerde. Hem de kilitli olacağı için. Bugün burun spreyimi kaybettim sanıp gidip kendime burun spreyi satın aldım. Düzenin Buradan önemi. Kesinlikle. Saç kesme makinesi ve sakal kesme makinesi. Bu burada olmayacak. Bunu da buradan kaldıracağız. Ben size bir de top case'imizin içini de göstermek istiyorum. Top case'imizin içine böyle bir şey serdik. Aslında burası yumuşaktı yine. Malzemesi güzeldi ama bu Hem böyle şekilde silkelemek temizlik için, yapılabiliyor. hem de suyu çok hızlı bir şekilde emiyor ve dışarıya vermiyor. Herhangi bir şey dökülürse bu bizi kurtaracak diye düşünüyorum ben. Bilgisayarımız burada olacak ilk etapta. Yanında da şimdi sırasıyla yerleştirelim. Balkan seyahatimizde ve diğer kamplarımızda aslında sık sık kullanıyorduk biliyorsunuz. Bir düdüklü tenceremiz vardı. Aynı bu şekilde. O çok eskidi ve artık ömrü bitti. 2018 yılında almıştık onu da. Şimdi Naturalike'dan böyle bir tencere ya da düdüklü tencere geldi bize. Yani düdüklü değil aslında da çok hızlı pişirme özelliği olduğu için biz buna düdüklü tencere diyoruz. Evet. Altında işte ısıyı muhafaza alanları var. Dolayısıyla ısıyı hızlı bir şekilde yiyeceğe aktarıyor. Hızlı bir şekilde kaynamasını sağlıyor. Bunda çaydan yumurtaya her şey yapılabiliyordu. Gerçekten Balkan turumuzda hayat kurtarıcı olmuştu. Bir numaralı mutfak ekipmanımız bu bence. Bence de. Yine eski rüzgarlığımızı aldık. Bunu da Nurgaz'dan almıştık. Gayet klasik bir rüzgarlık. Zaten çok rüzgarlı bir bölgeye gidiyoruz. Ocağımızı rüzgarda kesinlikle bunsuz çalıştıramıyoruz. Bu yüzden Ve zaten çok hafif, bize ağırlık yapmıyor. Her yerde taşıyabiliyoruz evet, bunu. birkaç yerde hayatımızı kurtarsa bile değer. Bir doğrama tahtası aldık. Elde doğramak çok rahat olmuyor. Ben doğrama tahtalarını çok seviyorum. Bunu servis için de kullanabiliyoruz. Üzerine mesela meyve kesip tabak yerine de kullanabiliyoruz. Her işe yarıyor. Bunu Ikea'dan aldık. Gayet kullanışlı, küçük. Rengi de çok güzel. Bu yine geçen seyahatimizde yanımızda olan bir kaptı. Böyle Katlanabilir. katlanabilir, küçülen
Pratik. Pratik. Bunun bardakları da vardı ama bardakları çok kullanışlı değil. Tavsiye etmiyorum. Bardak almadık kullanmadık. yanımıza. Ne kullanacağız? Böyle termoslarımız var. Termoslarımızın kendi bardağı var zaten. Ekstra yer kaplamamak adına ve ekstra eşya olmaması adına bunları tercih ettik. Termosumuzun diğeri de burada. Bu şekilde gideceğiz. Zaten hem soğuk hem sıcak tutma özelliği var. Bunu yıllardır kullanıyorduk. İkinciyi aldık. Çok fazla soğuk su ihtiyacımız olacak. Bu şekilde karşılayacağız. Onlar top case'de olmayacak. Bunları ön yandaki bu çantalara koyacağız. İçerisine bu girdiğinde bir şey daha girebiliyor. Hem bu bize genişlik de sağlıyor. Belki marketten bir şey alırız. Evet. Ya da birinin yanına. Yağ koyacağız. Bu tüpün yedeğini almadık. Bu da tam dolu değil. Biraz bizi idare eder. Muhtemelen Türkiye'den çıkmadan. Bir tane ediniriz. Yenisini İran'da ediniriz. var mı bilmiyorum. Belki de vardır. Bunu sen anlat. Sen çok seviyorsun. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. O bizim 1 numaralı parçalarımızdan biri olacak bu seyahatte muhtemelen. Titanyum tava. Bunu AliExpress'ten aldık. Biraz pahalı bir ürün. Değer olduğunu düşünüyoruz. Çünkü böyle bir ürün daha önce de senelerce kullandık. Daha küçüğüydü. Daha böyle Migros'tan almıştık. Migros'tan 5 almıştık. liraya almıştık o Evet. zaman. Onun dışı alüminyumdu. İçi yine bu şekilde granit kaplamaydı. Bunun dışı titanyum, içi yine granit kaplama. Diğerinden daha hafif ve asla yapışmaz işte. O yüzden bize yine kolaylık sağlıyor temizlik açısından. Böyle en altta olacak. Bu bunun içerisinde. Çizilmemesi için hem de yer kaplamaması için bu da bu şekilde duracak. Diğer bir kamp malzememiz, bunlar paslanmaz çelik, biraz ağır ama çizilmeye, işte düşmeye vesaire vesaire dayanıklı. Aynı zamanda kase, aynı zamanda tabak görevi gördüğü için böyle bir malzeme tercih ettik. Daha önce plastik kullanıyorduk. Plastik hem sağlığa zararlı hem de uzun ömürlü değil. Ama bu gerçekten işimize yarayacak bir parça oldu. Bunları da Decathlon'dan aldık. Zaten gidenler varsa biliyordur Decathlon'u. Bu seyahatte çok sağlıklı beslenmeyi hedefliyoruz. Geçen seyahatte buna hiç dikkat etmedik ama vitaminler bizi bir şekilde ayakta tuttu. Ve yediklerimizi çok ayırt ediyordu. Bu sefer hiçbir şey ayırt etmeden yiyeceğiz. Umuyoruz. Umuyoruz. Sağlıklı beslenmek için de öncelikle salça. Zeytinyağını aldık. Bunların çok güzel kapakları var Ikea'da. Ikea'dan ben onu almak istiyordum aslında ama fırsat olmadı. Belki bir yerde Ikea'da karşılaşırsak alacağım bunu. Bunu evde denedim. Biraz akma şansı var gibi duruyor kullanırken. Çok kullanışlı değil kapak açısından ama şişe çok kullanışlı. Küçük. Bunlar üçlü olarak satılıyordu. 2 tanesini yanımıza aldık. Bir tanesi bize küçük gelir diye. Böyle taşıyacağız. Bir de çok çabuk kırılabilecek bir cam değil. Biraz kalın yapmışlar. Dolayısıyla seyahatte sorun olacağını ben düşünmüyorum. Evet. Bunu zaten termosun yanında muhafaza edeceğiz ikisini. Daha önceki seyahatlerimizde kullandığımız Morakni bıçağımız var. O da burada olacak. Berkay'ın askerlikten hatıra bıçağı gerçekten çok güzel kesiyor ve Evet. katlanabilir. Biraz bakıma ihtiyacı var galiba. Çok sert. Bir yağlayalım. O da burada olacak. Çatal kaşık bıçak setimiz. Titanyum çatal kaşık bıçak seti yolda kullandık. Plastik çatal kaşık bıçak kullanıyorduk daha önce. Çatalı batırması bile çok zor. Bak şu anda nasıl batıyor mesela buna. Kaşıkların da derinliği. Bu sefer böyle şeylere dikkat ettik. Geçen sefer ne kaşığımız derindi, ne bıçağımız kesiyordu, ne de çatalımız batıyordu. Hiçbir işe yaramıyordu kullandığımız malzemeler. Hem de böyle iç içe de geçiyor. Bunların normalde üçlüsünün tek paketi var. Biz paketten tasarruf ettik. Evde bıraktık bir tanesini. Altısını bir yerde topladık. Altısını tek bir yerde. Gördüğünüz gibi. Markasını söylemedin. Markası da Naturelite. Bu seyahatimizde Naturelite ürünlerini tercih ettik. Kaliteli ürünler üretiyor ve gerçekten ultralight ürünler üretiyor. Tam olarak bizim aradığımız ürünler bunlar. Daha sonra bu markaya ait hangi ürünlerimiz olduğunu da göreceksiniz. Burada minnacık bir şey var. Hatta şöyle göstereyim. Bu bizim kamp ocağımız. Yüzüğün kadar. Yanlış hatırlamıyorsam 20 gram ağırlığı vardı. Yine titanyumdan üretilmiş bir malzeme. Müthiş derecede ateş çıkartıyor. Yani çok hızlı pişiriyor. Hem de çok az yer kaplıyor. Dolayısıyla bizim yine tercihimiz oldu. Bunu da AliExpress'ten aldık. Bulursak linkini ekleriz. Burada diş fırçası, diş macunu, işte ağrı kesici, nemlendirici krem. Maske. Covid Maske maskesi. zorunluluğu kalktı ama ülkeden ülkeye değişiyor olabilir. Aile cüzdanı. Aile cüzdanımız. Bu tarz ürünlere de hızlı ulaşabilmek adına buraya toparladık. Belki burası biraz daha
şey olabilir. Maskelerin mesela bir kısmını buradan alabiliriz. Bir kısmı durabilir. Acil ihtiyaç kadar olanı. Zamanla başörtüsü girecek buraya. Evet, İran'da su için başörtüsü Zorunluluk var. zorunluluğu olacak. Yani turistler için çok zorunluluk değilmiş, öyle duyduk ama yine de yanımızda bulunduracağız mecburen. Ton balığı her zaman Tapkes'te bir tane bulunduracağız. Evet. Ama fazlası değil. Geçen videomuzu ben şimdi şuraya koyacağım. Oradan görebilirsiniz. Biz izlerken gül gül öldük. Balkan seyahatine giderken 1 aylık çorba falan almışız yanımıza. Evet, gerçekten çok fazla eşya almışız ve birçoğunu da kullanmadık diyebilirim. Bu sefer minimum ihtiyacımız olduğumuzda zaten her yerde her şeye ulaşabiliyoruz. Özellikle yemek. Aç kalmayız ya. Kalmayız. Bir tane ikimize yetiyor. Ekmek arası hemen pıt pıt hızlı bir şekilde çözüyoruz. Sabun var. Sabun, rolon, vitamin, burun spreyi, gül suyu, işte kişisel, güneş kremi gibi. Kişisel ürünler. Onlar da hızlı bir şekilde erişim için burada. Başka ne kaldı? Bir tane kolonyamız var. Limon kolonyası. Süngerimiz var. Ha bak, kaşığı unutmuşuz. Bir de böyle yemek Ufak bir kaşığı kaşığımız var. Tapkes bu şekilde diyebiliriz. Bir tane de ufak tripodumuz var. Şöyle minnacık bir şey. Hem kamerayı bu şekilde tutmamızı sağlıyor, hem de bir yere koymamız gerektiğinde hızlı ve pratik şekilde bunu kullanıyoruz. Onu incelemeye geçelim o zaman. Geçelim. Zaten Bunu kapat. bunun işi bitti. Üst tarafa da bu sefer çok ağırlık koymuyoruz. Zaten Tapcase dolduğunda bayağı ağır oluyor. Bilgisayar da bunun içine geleceği için kendi ağırlığı Tapcase'in 3,5 kilo, tablosuyla 4 kilo. İçerisindekilerle birlikte de yaklaşık 6 kiloyu falan buluyor. Üzerine ağır bir şey koymadık. Sadece şu an kameranın üzerinde duran, hatta şöyle gösterelim. Bu da alüminyumdan üretilmiş bir tripod. Oldukça hafif ve kullanışlı. Dolayısıyla bizi seyahatte fazlası idare ediyor. Yaklaşık 1,5 metrede boyu yükselebiliyor. Onu burada taşıyacağız. Bu normalde çadır pol taşımak için üretilmiş bir çanta. Bu şekilde değerlendirdik. Hafif olduğu için de etkilemeyecek. Tapcase'i bitirdik. Sırada şu küçük çantayı inceleyeceğiz. Böyle küçük bir çanta gelmişti bize Putolay'dan. İçerisinde küçük küçük işte zincir spreyi, kask temizleme spreyi vesaire vardı. Biz onları kullandık. Çantasında kullanmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok işe yaradı. Bir kez daha teşekkür ederiz buradan. İçerisinde GoPro aparatları var. Şöyle bir tane ışığımız var bizim. Yine AliExpress'ten almıştık. Powerbank ile çalışıyor. Her zaman kullanmıyoruz ama bazen de çok ihtiyaç oluyor. O zamanlarda kullanmak adına yanımıza attık. Zaten çok az yer kaplıyor. Yedek bağlantı parçaları var. İşte şarj zımbırtıları var. Kablolar var. Telefon tutucunun yedekleri var. Çoklu USB var. Scott Euler'ın yedekleri var. Yedek yapışkanlar var. Telefon tutucu var tripod için. İşte şarj kablosu var. Bu kadar yani. Ufak tefek zımbırtıları da buraya toparladık. Şimdi buradan toparlamaya başlayalım. 20 litre dry sack. Dry sack'ın içine Alandan kazanmak için sandaletlerimizi böyle topluyoruz. Çok fazla yer kaplamamış oluyor. En alta bunları koyalım. Diğer eşyalarımızı kirletmemesi adına bunu kullanmayı tercih ettik. Hem de su geçirmiyor, ıslanmayacak ayakkabılarımız. 2 tane sandalet, 2 tane de hafif spor ayakkabı. Zaten günlük olarak kullandığımız ayakkabılardı bunlar. bu sefer terlik yerine sandalet aldık. Çünkü yürümesi daha kolay oluyor. Daha kullanışlı olacak bizim için. Sandalyelerimiz de yine Natural'den. Daha önce de zaten kullanıyorduk biliyorsunuz. 2016 yılında almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Çok uzun süre kullandık. Bu ne? Bu arada bize sürpriz çıktı sandalyenin içinden. Bir takipçimiz bize şans getirsin diye bileklik yollamış. Bak, ben onları unutmuştum. Bir not da yazmış. İkiniz de çok tatlı insanlarsınız. Hep mutlu bir hayatınız olsun. İyi ve güzel yolculuklar dilerim. Çok teşekkür diye. ederiz. Tuna Şirin'e çok teşekkür ederiz bu bileklikler için. Sandalyeye geçiyorum. Şunları yanımıza almayacağız. Çamurda batmaması için aslında bunlar. Ama fazladan ağırlık ve yer kaplıyor. O yüzden kenara ayırıyorum. Aslında güzel bir şey ama evet, gerçekten. Sandalyemizin ağırlığı kaçtı bu su? 900 gram civarında bir ağırlığı vardı. Şu an tam hatırlayamadım. Her zaman kullandığımız alüminyum, hafif ve dayanıklı sandalye. Bugüne kadar hiç kırılmadı diğeri. Hala evde duruyorlar. Yenisini aldık. Biraz daha uzun süreli kullanalım. Yolda başına bir şey gelirse de en azından etki payı olsun diye bu Bir şekilde. de kırılmadı da eskidi artık. Güneşten Eli yüzü, soldu. Evet, Evet. soldu. O yüzden ya o kadar zamanda da biz bile solardık. Şimdi bu ilaçları ben buraya döküyorum. Yanımıza ne kadar ilaç aldığımızı görüp bize gülebilirsiniz.
Bunların hepsini almayacağız. Biz kutuları direkt açtık, bunun içine doldurduk aslında. Fazla var yani burada. Neler var yanımızda? Kısaca bahsedelim. Soğutucu jel, batikon. İlaçların üzerine böyle ne olduklarını yazdık. Böylelikle karıştırma şansımız yok. Şu Paketlerini deri de- hastalıkları için. Bu da ağızda çıkan o pamukçuk denilen alt arasında şey var ya, onlar için sürüp yok ediyorsun. Bunları doktor tavsiyesiyle aldık. Kafamıza göre iş yapmamış oluyoruz. İlaç şakaya gelmez. O yüzden minimum dikkat ettik bu konuya. Alerjim var benim, o yüzden alerji için göz damlası. Vitamin tane- yine var burada. Vicks var. İdrar yolları için 2 tane ilaç var. Bunun bir tanesini yanımıza almayalım. Ağrı kesiciler var. Nurofenler var. Antibiyotik. Onları al. Antibiyotik olması gerekiyor yanımızda. Sargı bezleri var. Gazlı bez var. Yine bir sargı bezi daha var. Reflör. Reflör var. İshal ilacı yani. Şu nedir? Burası. Bu ne biliyor musun? Ben Merhem. kaza yaptığımda doktor yazmıştı. Ben de bunu böyle paketleyip yanımıza aldım. Açık yaralar için. Evet, açık yaralar için. Tamam. O da işte soğutucu jel ağrılar Şu değil miydi için. soğutucu jel? O ağrı kesici. Ağrı kesici. Bu soğutucu. Tamam. Bir de göz damlası var. Şu neydi? Bu da sivilceli. Gerek var mıydı? Ama doktor yazdı. Tamam. Hepsi bu kadar yanımıza aldığımız ilaçların. Bunları da paketleyelim. Bu arada teorik olarak bir ilk yardım eğitimi aldık. Onu da yola çıkmadan hallettik. İlk yardım bu. Nerede ne zaman lazım olacağı belli olmaz gerçekten. O yüzden herkese öneririz. Hiçbir şey yapmasanız bile yolda giderken bir kaza gördüğünüzde size ihtiyacı olan biri olabilir. Size de tavsiye ederiz. Böyle bir eğitim alın bence. Yeni bir çanta daha. Bu yan çanta demirlerinin yedekleri. Yani gerçekten çok karışığız. Neyin nerede olduğu belli değil. Şimdi yedek parçalara geçince hepsini de bir yere toplayacağız. Islak mendillerimiz var yanımızda. Fazla bu Bunlar kadarına çok gerek çabuk yok. bitiyor ama. Bitiyor mu? Çok çabuk bitmiyor mu? Gerçi seyahatte çok kullanıyoruz, evet. Yedek poşetler. Bunlar gerçekten ihtiyaç. Kirli oluyor mesela. Çantaya koymak istemiyoruz kirli bir şeyi. Onun içine koyup hemen çantaya atıyoruz. Atabiliyoruz. Daha sonra yıkama yeri bulduğumuzda yıkıyoruz. Bu da bunların içinde ama neden bilmiyorum. Pompa. Yine şarjlı bir pompa. Xiaomi'nin. Gerçekten iyi çalışıyor. Ben memnun kaldım. Çok kişide de okuyup almıştım bunu. Yaklaşık 2 sene oldu alalı. Ay çok sıktım ya. Dur seni biraz kremleyelim aşkım. Güneşe çıktın, kremsiz kalma. Anında görüntü. Hı? Anladın mı? Mis gibi oldu. Teşekkür ederim. Pompamız, güneş kremimiz. Birkaç tane daha Dardanel ton var. Şu eldivenlere geçelim. Bir çift soğuk kışlık su geçirmez. Normalde Ankara'ya gelirken bunları giydik. İşe yaradı. Gerçekten soğuktu. Bir çift de yazlık sadece file eldivenlerimiz var. Eldivenlerimizin hepsi Five marka. Memnunuz. Senelerdir kullanıyoruz. Güneydoğu turunda da kullandığımız eldivenler. Yağmurluklarımız var. Bunlar da çok az yer kaplıyor. Yine Decathlon'dan almıştık. Bunlar motosiklet yağmurluğu değil aslında. Bisiklet yağmurluğu. Ama biz motosiklette senelerdir kullanıyoruz. Az yer kapladığı için yanımıza aldık. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Çok minik. Şöyle, hatta sıkıştırdıkça daha da küçülüyor. Kamp yastıkları var. Bu sefer kılıflarımızı büyük aldım. Çünkü kaldığımız yerlerde ağzımız falan yastığa değdiği için başka yastıkların kılıflarına çok güvenemiyoruz temizlik açısından. O yüzden hem kampta kullanabileceğimiz şekilde hem de dışarıda kullanabileceğimiz şekilde yastık kılıfı aldım. Yastıklarımız da yine Decathlon'dan şişme 25 liralık ucuz olan yastıklardan. Evet. Yine Decathlon'dan her zaman kullandığımız, bütün videolarımızda gördüğünüz şişme kamp matlarımız var. Şu turuncu olanlar. Onları paketlerinden çıkarttık çünkü paketlerine sığdırması çok zor oluyordu. Bunun içerisine koyduk. Yeni bir paket yaptık ikisi için. Bunun içerisine sığdırmak çok kolay olacak artık. Evet, bir de böyle havasını da alıp kapatmak kolay. Bunun içerisi full çorap dolu. Herhalde 3'er çift mi aldık? 4'er çift. Çoraba sağlam yatırım yazdı. 3'er çift kalın aldık, evet. 3'er çift de ince aldık çorap. Yeterli. Bunlar da full'a girer. Yedek pantolonlarımız var. Giydiğimiz pantolonlar full file, tam yazlık pantolonlar. Bunlarsa biraz daha hani soğuk olursa diye içerisine içlikle beraber giydiğimizde çok kışa gitmediğimiz için bizi kurtarabilecek seviyede pantolonlar. Dolayısıyla bunları da yanımızda götüreceğiz. Zaten korumaları ikisi de birbirine uyumlu. Bunlar Tek 90'ın
Diğer filelerde Venom'un pantolonları. Korumaları bir ona hangisini kullanacaksak takacağız. Bunu çantanın en altına atabiliriz, bir çantanın. Ne var şimdi onda? Şimdi bir çantayı şu şekilde yaptık. En altta yedek motosiklet pantolonları var. Onun üstüne montlarımızın iç montları var. Yani yağmurluk katmanı ve ısıtıcı katmanı var. Onun üstünde kışlık eldivenlerimiz var. Onun üstünde yağmurluklarımız var. En çok burada kullanacağımız şey bence yağmurluklar. Yani hafif bir soğuk olsa bile yağmurluk kurtarabilir. Belki bunun üstüne de şişme montlarımız var. Yani şişme mont derken ısıtıcı özelliği olan montlarımız var. Günlük hayatta da kullandığımız. Onları da bunun üstüne ekleyebiliriz. Şimdi ben bunu bu şekilde kapatıyorum. Zaten biraz daha yer var. O montları da buraya eklemek istersek çok rahat bir şekilde ekleyebiliriz nefes nefese. Aşkım daha dur tutmadık henüz ya. Havasını alalım. Ne bu nefes nefese kalma. Sorma ya, biraz havasını. Evet. Bu bir yan çanta. Dış katmanları gördünüz bir önceki videoda da. Sabit duruyor. Bunu tık diye içerisine oturtturuyoruz. İstediğimiz zaman tık diye alıyoruz. Çok kolay oluyor. Ben çok sevdim. Bizim için ikinci önemli çanta, hatta birinci önemli çanta bu. Kıyafet için. Tüm kıyafetlerimizi bir çantada toplamaya karar verdik. Kolay alabilmek için de bu şekilde rulo halinde içerisine depoluyoruz. En alta en kalın işte kışlık tarzı polarlar, cartçurt o tarz eşyaları koyduk. Onun üstüne tişörtlerimiz gelecek. Onun üstüne yine kişisel kullanım eşyalarımız gelecek. 30 litre hacmi var. Bizim bütün eşyalarımız bu çantaya sığacak. Hatta yer bile kalacağını düşünüyorum ben. Şimdi sırasıyla bu şekilde dolduruyoruz. Doldurduktan sonra burada zaten bayağı alan açılacak. Bütün eşyalarımızın çok yer kaplayan kısmını bu çantaya kapatacağımız için bize fazla yer kalacak. Sıra geldi ana kamp ekipmanlarımıza. Bunda zaten çadırımız var. Siz belki bilmiyorsunuz ama Instagram'dan takip edenler bu çadırı gördü. Nature Hike'ın 2 kişilik ultralight çadırı var içerisinde. Çok pratik bir şekilde her yere sığıyor. Ve içi hacmi de gerçekten çok büyük. Buna çadırı sığdırdık. Tentesi var, çadırı var ve alt katman, ne denir ona? Tarpı var. Polleri bunun içerisinde. Burada da yine Balkan seyahatimizde kullandığımız tarpımız var. Bizim Balkan seyahatimizde çok fazla hayatımızı kurtardı. Çadırımız su geçirdiği için neredeyse her gün biz bunu kullandık. Pollerini kullanmasak da kendisini her gün çadırın üzerine serdik. Her gün yağmur yağdığı için gerçekten önemli bir parçaydı. Yine yanımıza alıyoruz. Biraz ağırlık ama ıslanmaktansa en azından biraz ağırlık taşımaya razıyız. Evet, Onun da polileri bunun içerisinde. Her zaman kullandığımız masamız var alüminyumdan. Yanımıza alıyoruz. Sandalyelerimizden bahsetmiştik. Yanımıza alıyoruz. Burada da 2 tane eksi 15 derecelik yine ultralight kas tüyü uyku tulumumuz var. İyice sıkıştırdım. Bir de su geçirmez kılıf aldım buna. Bu şekilde bizi idare edecek. Hem sıcakta hem soğukta. Zaten eksi 15'leri falan görmeyiz diye düşünüyorum Asya seyahatinde. O yüzden şimdilik bizim için yeterli bir parça. Polleri yine pol çantasına koyduk Mosko'nun. Şu şekilde buraya sokuşturuyoruz. Sandalyemizi de buraya koyuyoruz. Bu çantanın işi burada bitiyor. Gerçekten kullanışlı oldu ya. Bütün kıyafetlerimizi de bunun içine doldurduk. Ekstra bir kıyafet çantasına ihtiyaç olmadı. Ve kamp yaptığımızda ya da bir yerde kaldığımızda yanımızda almamız gereken tüm eşyalar bunun içerisinde. Bu Berkay'ın arkasında duran çanta. Bunu da içerisine ayakkabılarımızı, sandaletlerimizi ve uyku tulumumuzu koyduk. Tam buna göre oldu. İçerisinde fazladan yer kalmadı. Berkay'ın arkasına gelirken sandalyeleri koymuştuk. Bunlar da sert olduğu için canını acıtmıştı. Çünkü sırtına çok yakındı. Bu sefer çok yakın değil. Yumuşattık da sevgilim rahat gidecek. Evet, en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi lastiğimizin patlaması. Gerçekten beni endişelendiriyor. Daha önce hiç motosikletin iç lastiğini değiştirmedim. Mecbur kalırsak bir şekilde bunu yapacağız yani. Yanımıza lastik sökmek için anahtarları ve levye takımını aldık. Onları da gösteririz biraz sonra. Bir de 2 tane ön, 2 tane arka olmak üzere 2 motosiklet olduğumuz için iç lastik alıyoruz. Bilmiyorum, belki 2 tane fazla olabilir ama en çok korktuğum bu olduğu için yama tutmaz falan bir şey olur. Garantiye aldım. İç lastikleri mecburen yanımızda götüreceğiz. Onları da bir tane çanta. Outbox'un içine. Sığacak mı acaba? 5 litreliğe koyalım bence bunu. Evet, şunu koyalım. Bunda ne varmış? Baharatlarımız ortaya çıktı. Baharat diyarına gidiyoruz oysa ki. Reckless'ın yan çantalarından bir tanesine de 2 tane sandalye ve tarpı koyduk.
üzerine bir şeyler daha koyulabilir. Mesela Cevizi koy bence. Bu ceviz yalnız çünkü. yok, bence mat. Ha evet, daha mantıklı. Hatta yastıklarda. Felaket senaryomuz. Yedek parçalar. Yedek parçaları dün Tansoy Honda'dan aldık. Teşekkür ederiz. Bize yardımları çok fazla oldu bu konuda. Siparişlerini verdiler. Önce Tansoy'a geldi yedek parçalar. Sonrasında biz teslim aldık. Yanımızda neler alacağız onlardan bahsedeyim. Şimdi çöl ortamına gideceğimiz için hava filtresine kesin ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum ben. Bunu riske atamayız. Zaten oralarda bulamayız diye düşünüyorum. Her bir motor için bir tane yağ filtresi. Yağ taşımıyoruz. Bunların hepsinden almayız. Birer tane alırız bozulma ihtimaline karşı. Bunlar rulmanlarımız. Lastik sökmek için buna ihtiyacımız var ama ben bunu buradan keseceğim ve bu kadar yükü yanımıza taşımamış olacağız. Bir tane ne olur ne olmaz diye Scottoiler yağı, yan çanta demirinin civata yedekleri ve fren maneti ve debriyaj maneti var. En çok bunlara ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Neyse ki alüminyum ve çok hafifler. Tabii ki çok kolay kırılıyor ama taşıması da en kolay şeylerden bir tanesi bu. Fren balatası şu an ihtiyacımız olmaz diye düşünüyorum. Henüz karar vermedim yanımıza alıp almama konusuna. Fırtına çıktı be. Fırtına bir anda çıktı. Bir tane debriyaj teli, bir tane de gaz teli aldık yanımıza. Gaz teli biri itme biri çekme olduğu için iki parçadan oluşuyor. Debriyaj teli zaten tek. Başka da yedek parça olarak yanımızda bir şey yok. Biraz zor oldu ama her şeyi yerleştirdik. Her şeyi boşaltınca kaldırmak epey zaman alıyor. Biz zaten her seferinde bütün çantaları açmayacağız ya da çıkartmayacağız. Şimdi bir de alet çantamızı göstermek istiyorum. Seyahatte yanımıza neler aldık bu konuda. Yine bu da Mosko'nun çantası. Bunu diğer videoda görememiştiniz galiba. Üstte bir yağmurluğu var. Aletler yağmurda zarar görmesin, paslanmasın diye. İçi de bu şekilde. Bayağı kullanışlı. Burada anahtar takımları var. 16, 17, 14, 15, 12, 13, 10, 11, 8, 9, 6, 7 olacak şekilde. Burada işte sigortadır, ufak civatalardır, banttır. Bir tane zımpara var. Ufak kablo parçaları falan var. Bir tane makas var. Elimin ulaşamadığı yerler için 8-9'un şöyle yıldızını aldım. Buji anahtarı var. Düz tornavida, yıldız tornavida, orijinal havalanlıktan çıkan pense. Burada lokma takımımız var. Bir tane zincir eki var, yedek. Burada da alyen takımı var, şu şekilde. Bir de her işimize yarayan şöyle çok fonksiyonlu tornavida setimiz var. Onun haricinde arka tekerleği sökmek için 24 numara anahtar var. 19 numara anahtar var. 2 tane de levye var. Başka da bir şeye zaten gerek yok. Bol bol cırt var yanımızda. Cırt kelepçe. İstersen şöyle son halini göster motosikletlerin Su. Videoyu yavaş yavaş bitirelim. Motosikletin son hali bu şekilde. Biraz boş yerimiz de kaldı. Güzel oldu. İşte yan çantalarımız. Orta çanta. Orta ayakları bu şekilde iki motosiklete de aynı yere sabitledik. Aux box'lar var. Hepsini yerine taktık, şu an sıkıntı yok. Bu arada motosikletler düz durmuyordu. Yani yan sehpada durmuyordu çok fazla yük olduğu için. Aslında çok fazla yük yok ama CRF'lerin amortisörleri çok yumuşak. Dolayısıyla ayaklık uzun kalıyordu. 2,5 santim kestik. Honda servisi Tansoy'da. İçerisine boru ekledik ve kapattık. Bir de boyadık paslanmasını engellemek için. Şu an bu güzel duruyor. Bunu 2,5 santim ayarladık ama öbürünü 3 santim ayarlamışlar. Herhalde bir yanlışlık oldu. O biraz bizim için sıkıntı yaratabilir. Çünkü çok fazla yük bindi öbüründe sehpaya. Gel bak. Bu 3 santim kesildiği için böyle kasılıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı anda. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.